Bundan 450 bin yıl önce bir grup insan benzeri uzaylı varlık Dünya denen gezegene geldiler. Geldikleri gezegen Sümerlilerin adına Nibiru dedikleri antik Sümer edebiyatında 12. gezegen olarak tanımlanmaktadır. 1981 yılında Amerikalı astronomlar Güneş sistemimizde 10. bir gezegen olabileceği üzerinde çalışıyorlardı. Dünya çevresine dönen bir uydu teleskobun kaydettiği görüntüler ve Plüton'un yörüngesindeki düzensizlikler bilim insanlarını başka bir gezegen olacağı fikrine itmiştir. Birleşik Devletler Deniz Kuvvetleri Gözlemevi'nin kanıtları doğruysa bu Sümerlilerin astronomi alanında ne kadar ileri düzeyde olduklarının bir kanıtıdır. Sümerler Ay ve Güneş'i de Güneş sistemi içinde dahil ettikleri için bu 12 rakamı şaşırtıcı olarak doğrudur. Sümerlilerin Uranüs, Neptün ve Plüton gibi gezegenleri son derece doğru bir şekilde tanımlamış ve diyagramlarını hazırlamış olmaları ve bunların bir teleskop olmadan yapılabilme olasılığının imkansızlığı Sümerliler hakkında bize bir tasarım yapmamızı sağlar. Hele bu gezegenlerden Uranüs'ün 1781, Neptün'ün 1846, Plüton'un 1930 yılında bulunduğu dikkate alınırsa uzun zamandır mit olarak düşünülen antik Sümer metinlerinin son yorumları, özellikle de yaratılış destanı olarak bilinen Enuma Elis, Güneş sistemimizin son durumu hakkında inanılmaz bilgiler sunar. Sümer metinlerinde 4 milyar yıldan uzun bir süre önce Nibiru adında gezgin bir gezegenin Güneş sistemimize girdiğini, Tiamat denen büyük bir gezegeni kıl payı ıskaladığını, bunun sonucunda ciddi yerçekimi sorunları ortaya çıktığı açıklanır. Daha sonra Nibiru yani Babil dilinde Marduk bir kez daha geldiğinde Tiamat gerçekten vuruldu ve Nibiru'nun görevli ayları tarafından bombalandı. Tiamat'ın çeşitli boylardaki parçaları asıl yörüngesinde kalarak asteroid kuşağını oluştururken gezegenin diğer yarısı Güneş'e yakın bir yörüngeye fırladı. Bu parça zaman içinde dünyayı meydana getirdi. Nibiru'nun aylarından biri olan Kingu bizim şu anki ay olarak bildiğimiz ay haline geldi. Bu teori dünyanın neden kabuğunun bir kısmının Pasifik okyanusunu kaplayan kısmı neden eksik olduğunu ve asteroid kuşağının nasıl oluştuğunu mantıklı bir şekilde açıklamaktadır. Marduk 36 milyar kilometre uzaklıkta olup 3661 yılda bir dönerek dünyaya yakın geçiş yaptığı varsayılan gaz gezegendir. İsmini Babil tanrılarının kralı olan Marduk'tan alır. Bu gezegene Sümer yazıtlarında geçiş gezegeni anlamına gelen Nibiru denir. Babil astronomları ise ona güçlü tanrıları Marduk'un adını verdi. Mısır belgelerinde milyonlarca yılın gezegeni diye geçiyor. Gezegenin neden olduğu en büyük felaketin 13 bin yıl önceki Nuh tufanı olduğu söylenmektedir. Son yörünge geçişini M.Ö. 1649'da yapan gök cismi Tehara yanardağının patlamasını da içeren bir dizi doğal afete neden olmuş. Mısır'dan çıkış mitlerine esin kaynağı olmuştur. Yakın Doğu olmak üzere dünyanın birçok yerinde siyasi ve sosyal dengeleri alt üst etmiştir. Marduk, Babil ve Asurluların yaratılış destanlarında yer alan tanrıların en bilgesi ve en güçlüsüdür. Alexander Heidel'in yazdığı ve Türkçe'ye çevrilen Enuma Elish, vaktiyle yukarıda kitabında adı geçen bir yaratılış destanı kahramanı, kötü tanrı Tiamat'ı öldürmesi için özel olarak görevlendirilen ve onu öldürerek Babil şehrini kuran, yeri ve göğü yaratan, kendisine destek veren iyi tanrılara hizmet etsin diye insan soyunu da yaratan tanrı. Destan bir kısmı tamamıyla tahrip olmuş, 7 kil tablet deşifre edilerek günümüze kazandırılmıştır. Yazdığı tarih için ise M.Ö. 700'den 1600 yılına kadar uzanan geniş bir aralığı söz konusu. Son yörünge geçişi M.Ö. 1640'da yaptığı iddia edilen Marduk, Mısır'dan çıkış mitlerine esin kaynağı olmuştur. Yakın Doğu başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde siyasi ve sosyal dengeleri alt üst etmiştir. Bilim çevreleri tarafından son yıllarda Güneş sistemindeki 9. gezegen olduğu belirlenmiş ve belirli aralıklarla dünyaya yaklaştığı tespit edilmiştir. Sümerliler tarafından Nibiru olarak adlandırılan gezegenin bugüne kadar sadece 1983 yılında IRES kızılötesi teleskobu sayesinde görülebildiği iddia edilmektedir. Uranüs gezegeninin yörüngesindeki tedirginlik bilmeyen başka bir gezegenin yapabileceği varsayımından hareketle Neptün gezegeninin keşfi
matematiğin bir zaferi oldu. Bundan sonra Neptün gezegeninin yörüngesindeki düzensizliklerden yola çıkılarak 9. gezegenin bulunması için matematikçiler ve gökbilimciler seferber oldular. Sonunda Plüton gezegeni 1930 yılında bulundu. Evet arkadaşlar, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Nibiru bu yıllarda birçok insanın dediği gibi dünyaya yaklaşıyor mu? Lütfen yorumlar bölümünde bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla video istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olabilir ve videomu beğenebilirsiniz. Aydınlıkla kalın, hoşça kalın.